Güneş doğarken yeşil bir yaprakta binlerce lezzetli yaprak biti neşeyle toplanmıştı. Sabahın erken vaktinde güler yüzlü, nazik bir uğur böceği kahvaltı için yaprağa sessizce kondu. Tam o sırada oldukça huysuz ve kavgacı olan başka bir uğur böceği yaprağa hızla iniş yaptı. Günaydın arkadaşım, nasılsın? Bu seni hiç ilgilendirmez. Güler yüzlü olan günaydın dedi. Ama huysuz olan hemen kavga etmek için kollarını sıvadı. Bana bak küçük böcek, bu yaprak bitlerinin hepsini ben yiyeceğim. Uzaklaş buradan. Bu lezzetli yaprak bitleri sadece benim diye bağırdı huysuz Arkadaşım, olan. ne Hiç dersin, paylaşmak bunları paylaşalım istemiyordu. mı? Sen beni dinlemiyor musun? Bunlar benim. Kibar olan paylaşmayı sakince önerdi ama huysuz olan ona kafa tutarak meydan okumaya devam Seninle etti. uğraşamam. Sen çok küçüksün. Seni döverim dedi huysuz olan. Diğeri dik durunca sen çok küçüksün diyerek oradan uçtu. Çekil yolumdan sarı, seni döverim yoksa. Saat tam sabahın 6'sıydı. Huysuz bir eşek arısıyla karşılaştı ve hemen ona meydan okudu. Eşek arısı iğnesini çıkarınca sen benim huysuz için olan çok küçüksün. sen benim için küçüksün diyerek hemen oradan kaçtı. Seni çok fena pataklarım kahverengi böcek. Saat tam 7'de bir geyik böceğine rastladı. Hadi gel kavga edelim diye gürledi ona karşı. Küçük böcek, seninle de uğraşamam. Geyik böceği güçlü kıskaçlarını açınca huysuz olan sen de çok küçüksün diyerek uzaklaştı. Gel dövüşelim yeşil, göster gücünü. Saat 8 sularında bir peygamber devesi gördü. Gel dövüşelim diye yüksek sesle bağırdı. Peygamber devesi kollarını uzatınca Sen çok küçüksün. sen de yeterince büyük değilsin diyerek uçup gitti. Demek sen de kavga istiyorsun tüylü. Saat tam 9 olmuştu. Küçük bir serçeye rastladı. Kavga istiyor musun? Diyerek diklendi. Serçe keskin gagasını açınca huysuz olan sen de benim için küçüksün diyerek hemen uzaklaştı. Bana bak kabuklu, seni de döverim. Saat 10 olduğunda kumsalda bir ıstakozla karşılaştı. Ona da kavgacı ve kaba tavrını sergiledi. İstakoz kıskacını sertçe şıklatınca huysuz olan büyük değilsin diyerek oradan hızla kaçtı. Benimle yüzleşmeye hazır mısın? Saat tam 11'de bir kokarca ile burun buruna geldi. Ona da cesurca meydan okumayı seçti. Kokarca kokulu kuyruğunu kaldırınca huysuz uğur böceği sen de küçüksün diyerek hemen uçtu. Gel güreşelim seni sıska yılan. Tam öğlen vakti saat 12'de bir boğa yılanı gördü. Gel dövüşelim diye tısladı ona doğru. Yılan dilini çıkarıp üzerine süzürünce sen de yeterince büyük değilsin diyerek hızla kaçtı. Sen karşıma çıkmaya nasıl cesaret edersin? Saat 1'de bir sırtlanla karşılaştı. Sırtlan keskin dişlerini gösterip ona garipçe güldü. Huysuz olan yine sen çok küçüksün Sen dedi ne kadar ve da uzaklaştı. küçük bir şeysin. Karşısına dev gibi bir goril çıktı. Goril göğsüne sertçe vurunca huysuz olan korktu. Ama yine de sen de küçüksün diyebildi. Bir gergedan ve filden sonra karşısına denizde uçsuz bucaksız devasa bir balina çıktı. Balinaya bile kafa tuttu. Ama balina ona hiç cevap vermedi. Sonunda dev balina kuyruğunu salladı. Balinanın kuyruğu ona öyle bir vurdu ki huysuz uğur böceği kendini başladığı yeşil yaprakta buldu. Yorgun ve aç olan uğur böceği sonunda paylaşmayı ve nazik olmayı kabul ederek karnını doyurdu. Gerçek büyüklük kaba kuvvetle değil, nezaketle ve paylaşma duygusuyla kazanılan bir erdemdir. Saygılı ve kibar olmak, dostluğu ve mutluluğu beraberinde getiren dünyadaki en değerli hazinedir.